Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda dişi köpek ve erkek köpek arasındaki farklılıklar ve köpek almadan önce acaba hangi cinsiyeti tercih etsem diyen arkadaşlar için veyahut da kafasında bu tip sorusu olanlar için bu sorularına cevap olmaya çalışacak bu video. Biraz dişi ve erkek köpeğin birbirlerinden farklılıklarından bahsedeceğim. Birincisi, biz Türk toplumu olarak biraz ataerkil yapılanmaya sahip bir toplumuz. O yüzden köpekte de daha çok insanların tercihi erkek olması yönündedir. Özellikle de erkek bireyler köpek edinecekleri zaman daha çok erkek köpeği tercih ederler. Ama bu aslen bir yanılgıdır. Erkek köpeğin daha rahat olacağı düşüncesi bir yanılgıdır. Özellikle pet dog olarak edinilecekse biraz farklı düşünmek gerekiyor. Bu farklılıklardan bahsedeceğim. Birincisi, dişi ile köpeğin morfolojik olarak farklılıkları var. Yani kütlesel olarak farklılıkları var. Her ırk içerisinde erkek köpekler dişilere göre ağırlık olarak biraz daha fazla ve konfirmasyon olarak, vücut olarak biraz daha iri ve kassel yapıda olurlar. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. Tabii her ırkın farklı farklı örnekleri var ama genelleme yaptığımız zaman ırklar içerisinde erkek köpekler biraz daha iri cüsseli olurlar ve daha kaslı yapıda olurlar. Birincisi, fizyolojik farklılıkları vardır. Bu tabii ki kemik yapıya da yansır. Özellikle büyük ırklar için konuşmak gerekirse erkek olan bireyler daha büyük kafalı, iskelet yapıları daha kalın ve daha gösterişli olur. O yüzden erkek köpekler cüssü olarak dişilerden daha iri yapılı olurlar. Bu farklılıklarından bir tanesi ve tabii ki biliyorsunuz erkek köpekler daha kaslı oldukları için özellikle köpekli sporlarda biraz daha başarılı olma ihtimalleri yüksektir. Özellikle spor müsabakaları için yetiştirilen ve eğitilen köpeklerde, ama tabii ki bunun tam tersini ispat edecek kadar iyi olan dişi köpekler de mevcut. O yüzden erkek köpek kassel yapısının avantajından dolayı biraz daha dayanıklı, biraz daha dirençli olur erkek köpeğe nazaran. Ve insanların kafasında en çok olan dişi köpeğin senede 2 defa regl olması, yani kanamayla karakterize bir döneme girmesi, bizim proöstrüs kanaması dediğimiz çiftleşme dönemi öncesindeki sinyal dönemi dediğimiz dönem içerisine girmesi ve bu birçok insanı maalesef rahatsız eder. Aslında fizyolojik bir olgudur ve sadece bu sebepten ötürü dişi köpek edinmemek büyük bir yanılgıdır. Birincisi, olgu doğal bir süreç ve fizyolojik bir olgu. O yüzden bunu farklı algılamamak gerekiyor. İkincisi, kısırlaştırma ile, üremenin kontrolü ile bu dönemi atlatmak mümkün. Yani şöyle atlatmak mümkün. Kısırlaştırdığınız bir köpek hayatının sonuna kadar hiç kanama göstermeyecektir. Doğru kısırlaştırıldığı takdirde aynı zamanda hiç seksüel istek içerisine girmeyecektir. Eğer köpeğinizi kısırlaştırırsanız hiçbir çiftleşme riskiyle karşı karşıya kalmazsınız. Ama tabii ki olay doğal sürecine bırakıldığında senede 2 defa dişi köpekler kızgınlık sürecine girerler. Kanamayla karakterize olan bir süreç vardır ve yaklaşık olarak 2 ila 3 hafta arasında çok hafif olarak kanamayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bu tolere edilemeyecek bir şey değil. Sırf bu yüzden dişi köpeği tercih etmemek yanılgı olur. Davranışsal olarak baktığımız zaman erkek köpekler biraz daha hareketli, biraz daha parçalayıcı davranışlara yatkın, biraz daha baskın davranışlara yatkın olan bireylerdir. Erkek köpekler özellikle seksüel dominasyon dediğimiz kendi aralarındaki kavga olgusuna erkek köpekler biraz daha yatkındır. Dişiler bu konuda daha toleranslıdır. Bu tabii ki hormonal aktivasyonla bağlantılı olan bir şey. Erkek köpeklerde erken dönemde kısırlaştırıldıkları takdirde testosteronik aktiviteleri sonlanacaktır ve buna bağlı olarak da daha rahat mental yapılı, daha rahat sosyalize olabilen köpekler ve bireyler haline gelebilirler. Ama dişi köpekler bu konuda daha rahattır. Çünkü baskınlık mücadeleleri genellikle erkek köpekler arasında olur. Daha çok erkek erkeğe kavgalar daha fazla karşılaştığımız şeyler. O yüzden dişi köpekler özellikle pet dog olmaya biraz daha fazla müsait, sosyalizasyonları daha rahat ve daha toleranslı oldukları için bu tabii ki östrojenik etki, yani hormonal etkiyle de birebir bağlantılı olan bir şey ama toleransları çok daha yüksektir. Dişi köpekler pet olmaya biraz daha müsait erkek köpeklere nazaran. Neden? Çünkü erkek köpekler biraz daha egzersiz ihtiyacı yüksek olan köpekler, biraz daha aktiviteleri yüksek, biraz daha hiperkinezileri, hareketlilikleri yüksek olan bireyler. Dişi köpekler daha çabuk sakinlik süreci içerisine girebilen köpekler, özellikle yaşla birlikte olgunluk süreci içerisine daha rahat girebilen bireyler. O yüzden dişi köpekler pet dog olarak yaşatılması için seçilebilecek bireylerdir. Dişi köpek tercih edecekler için söylüyorum. Ve tabii dişi köpeğin diğer bir avantajı,
itaat konusunda erkek köpeklere nazaran istatistiki olarak daha iyi olmaları. Çünkü sahibine ve çevrelerine daha bağlıdırlar. Bu doğal bir olgudur. Erkek biraz daha dışarıya yöneliktir, biraz daha dışarıya düşkündür. Videodaki görüntüler içerisinde gözlemleyeceksiniz. Örneğin siyah beyaz olan köpek Border Collie, diğer köpek Alman çoban köpeği. İkisi de çoban köpeği sınıfından köpekler. Ama dikkat ederseniz Border Collie sürekli bir yerleri koklayıp sürekli bir yerleri spotluyor, işaretliyor. Aktif bir köpek, kısır olmayan bir erkek ve sürekli bir teritori belirleme, bir bölge belirleme çabası içerisinde ve özellikle gezinti esnasında erkek köpekler sürekli bacak kaldırarak bir yerleri spotlama çabası içerisindedir. Ama dişi köpekler genellikle bir ya da iki defa oturarak idrarlarını bırakırlar. O yüzden tuvalet alışkanlıklarında genellikle dişi köpekler daha çabuk edinirler ve dişi köpeklerle gezinti esnasında tuvalet ihtiyacını şekillendirmek erkek köpeğe göre biraz daha zahmetsizdir. Erkek köpekler her yeri spotlamaya çalışacaktır eğer erken dönemde kastre edilmediyse, kısırlaştırılmadıysa. O yüzden erkek köpekle dişi köpeğin yine farklarından bir tanesi tuvalet ihtiyaçlarını karşılamadaki farklılık ve erkek köpek daha dışarıya yönelik, daha fazla koklama hedefli, daha fazla bölgeci olabilen köpekler ama dişi köpekler ortamlarına ve sahiplerine düşkünlüğü daha yüksektir. Daha kolay komünikasyon kurarlar dişi köpekler. Yine erkek köpeğin dezavantajlarından bir tanesi özellikle kızgınlıkta bir dişinin kokusunu hissettikleri zaman, aldıkları zaman maalesef seksüel algı devreye girer ve o konuda itaati oluşturmak veyahut da itaat konusunda köpekte bazı şartlandırmaları oluşturmak çok zorlaşabilir. Çünkü seksüel algı her şeyin önündedir. Bu yine doğal bir reaksiyondur köpekte. Dolayısıyla kızgınlıkta bir dişiyi fark ettiği zaman erkek köpek kontrolden çok çabuk çıkabilir ve erkek köpekler dişi köpeklere nazaran evi terk etme, ortamını terk etme, kaçma davranışlarını erkek köpeklerde daha fazla görürüz. Çünkü bunun altında yatan da seksüel algıdır. Özellikle yaşatıldığı yere göre düşündüğümüz takdirde eğer outdoor yaşayacak, bahçede yaşayacak bir köpekse dışarıda, eğer dişi bir köpek ediniyorsanız kısırlaştırmanızı ısrarla tavsiye ederim. Aslında her köpeğin kısırlaştırılmasını ısrarla tavsiye ederim ama özellikle bahçede yaşayacaklarda. Çünkü neden? Ülkemizde sokak köpeği gibi bir gerçek var. Dolayısıyla bahçede yaşayan bir köpek kızgınlığa girdiği zaman bütün sokak hayvanları veyahut da çevredeki köpeklerin hepsi alert olacaktır ve bahçenin etrafına soteleneceklerdir ya da bahçeden atlamaya çalışabilirler, içeriye atlamaya çalışabilirler. O yüzden bahçede yaşatılacak bir dişi köpeğin ya çok korunaklı bir çember içerisinde yaşatılması ya da gezintilerinde kızgınlıktaysa veyahut da bahçede kızgınlıktaysa iyi korunması gerekir eğer kısırlaştırılmayacaksa köpek. Tabii ki dişi köpeklerde eğer aktif bir köpekse ve yavru düşünülüyorsa dişi köpekte bir gebelik süreci var. Gebelik sürecinden sonra yavrularını emzirme süreci var. Emzirme sürecinden sonra da bir toparlanma süreci var yavrularından ayrıldıktan sonra. Bu dönemler eğer köpek görev köpeği ise tabii ki bu dönem içerisinde görev yapma yetisini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü köpek bir doğum ve emzirme ve bakım süreci içerisine girdiği için özellikle görev köpeği ise ya kısırlaştırmak ya da kızgınlık dönemleri ve doğum süreci gibi süreçler içerisinde görev dışı bırakmakta fayda var. Erkek köpeklerin pek böyle bir dönemi yok ama tabii ki her iki cinsiyet içinde geçerli, erkek köpek içinde, dişi köpek içinde geçerli olan şey kastre edildiğinde yani kısırlaştırıldığında erkek köpekler ya da dişiler overhysterektomi şeklinde kısırlaştırıldığında çok daha sağlıklı bireyler haline gelirler. Özellikle mental olarak da sağlıklı pozisyona gelirler ve dişi köpeklerin kısırlaştırılmasıyla meme tümörü riskinin düşürülmesi, piyometra dediğimiz rahim iltihabının ihtimalinin ortadan kaldırılması, ovaryum kistleri yani yumurtalık kistlerinin oluşmasının engellenmesi söz konusu olabilir. Erkek köpeklerin kısırlaştırılmasıyla da testis tümörleri, prostat problemleri, testis tümörleri tamamen ortadan kaldırılıp prostat problemleri de minimalize edilebilir.